Bu video her ne kadar Generator Rex'in asıl hikayesi olsa da dünyaya yayılmaya başlayan ve sadece çizgi filmleri değil aynı zamanda bütün TV şovlarını etkileyen virüs ile alakalı. Çünkü en başlarda bu çizgi dizinin hikayesini çıkartmak için izlesem de bir şeyler fark ettim. Virüsün çıkışını. Bu biraz teorik olabilir. O yüzden sizin de fikirlerinize ihtiyacım var. Eğer virüs ile alakalı bilgisi olmayan arkadaşlar varsa Pibi adlı çizgi diziyi izleyebilir. Zaten yakın zamanda da onun hakkında bir şeyler yapacağım. Ancak videoya başlamadan önce Discord, Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip edebilir, katıl butonu ile kanala destek olarak çok büyük destek olabilirsin. Böylelikle hem daha çok videonun gelmesini hem de VIP üyelik alarak Discord üzerinden ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Şimdiden bize destek olanlara teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, Generator Rex'in asıl hikayesine hoş geldiniz. Tarihleri bundan tam 10 yıl öncesine almamız gerekiyor. Çünkü virüsün çıkışı oradaydı. Tüm dünya teknolojide ilerideydi. Makineler artık çok daha güçlü ve küçüktü. Enerji tüketimleri ise bir o kadar düşüktü. Teknoloji o kadar çok küçülmüştü ki nano boyutlara kadar araçlar ve robotlar yapılabiliyordu. Molekül seviyesindeki bu robotlara ise Nanite adı verilmişti. Tüm insanlığın umudu ise bu Nanite'lardaydı. Çünkü açlığı, sefaleti ve hastalıkları bitirebilecekti. Bu küçük robotlar sayesinde açlık kontrol edilebilecek, DNA'da bulunan kalıtsal hastalıklar tedavi edilebilecekti. Her şey çok masum başladı. Ancak birden büyük bir kaza oldu ve bir patlama meydana geldi. Dahası hazır olmayan ve kodlanamayan bu Nanite'lar bu patlamanın etkisiyle bütün dünyaya yayıldı. Bu küçük ancak etkisi büyük robotlar insan ve hayvan, hatta bitkilerin DNA'sını değiştiriyor ve onları birer yaratığa dönüştürüyordu. Onlara ise Evo adı verilmişti. Kontrol bu canlılarda değildi. Tamamıyla içgüdüsel hareket ediyorlardı. Bu nedenle de durdurulmaları gerekiyordu. Hasta olan canlılar iyileştirilemediğinden ya hapsedilecek ya da yok edileceklerdi. Başka bir seçenek yoktu. Bu patlamanın neden meydana geldiğini araştırmak istediklerinde ise bulguların birer kaza olduğunu anladılar. Ancak gerçek çok daha farklıydı. Bu bir kaza değil, kasıtlı yapılmıştı. Bu nedenle de gerçekleri zaman içerisinde öğreneceğiz. Tüm dünyaya yayılan bu canlıları durdurmak için Providence adı verilen bir teşkilat kuruldu. Buradaki bütün amaç bu Evo adı verilen yaratıkları durdurmak, dünyadaki insanları korumaktı. Ancak bu Providence devlete bağlı bir kuruluş değil, tamamıyla özel bir yapıydı. Kendine ait askerleri, orduları, uçakları ve birçok teknolojik üsleri vardı. Ben başlarda bu kuruluşun neden devlete değil de özel bir kuruluş olduğunu anlayamadım. Ancak gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı ve durum çok başkaydı. Evo'ları durdurmak veya dünyayı kurtarmak aslında umurlarında bile değildi. Her şey bir yalandı. Bu yaratık aniden ortaya çıkmıştı. Diğer Evo'lara hiç benzemiyordu. Mekanik gibiydi. Tuhaf silahları vardı ve sağa sola saldırıyordu. Bu çok farklı bir canlıydı. Providence hemen olay yerine geldiğinde harekete geçtiler ancak başta pek de başarılı olamadılar. Çok güçlü ve büyüktü. Bir an önce durdurulması gerekiyordu. Bunu ise Ajan 6 yapacaktı. Bu kahramanın adı Ajan 6. Oldukça karizmatik olan bu kişinin Matrix'teki Ajan Smith'e benzediğini bir tek ben düşünmüyorumdur herhalde. Çok atik, itaatkar ve acımasız bir savaşçı. Hızlı bir manevra ile bu devasa Evo'ya saldırdı ve birkaç kılıç darbesinden sonra onu etkisiz hale getirdi. Aniden kontrolden çıkan Evo büyük bir patlama ile patladı ve etraf toz duman oldu. Ajan 6 yıkıntıların arasında bir çocuk olduğunu fark etti. Sonradan öğreniyoruz ki bu o devasa Evo'ydu. Gücü ise inanılmazdı. Nanite adı verilen bu nano robotları kontrol edebiliyor ve elektronik ne varsa Nanite'ları sayesinde müdahale edebiliyordu. Tek gücü bu da değildi. Adının Rex olduğunu öğrendiğimiz bu kahramanımız Evo adı verilen yaratıkları iyileştirme gücüne sahipti. Providence artık hapset veya yok et seçeneklerine bir yenisini daha eklemişti. İyileştirmek.
Başlarda her şey kontrol altındaydı. Ancak zaman geçtikçe bu çizgi dizinin hikayesine dair çok daha ilginç bilgiler edinmeye başladım. Rex hafızasını kaybetmiş biriydi. Ne ailesini ne de anılarına dair bir bilgisi yoktu. Providence ise iyileştirmede bize yardım et, biz de sana hafızana ve geçmişine dair bilgiler edinelim sözü vermişti. Zaman aktı geçti. Rex insanları iyileştiriyor ve geçmişine dair bilgiler arıyordu. Ancak bir sorun vardı. Ben Clays. Kendisi Rex'in baş düşmanı. Aslında tam olarak düşman da denemez ancak amaçları kötü olan birisi. Sürekli karşımıza çıkıyor ve sürekli olarak savaşmak zorunda kalıyoruz. Ancak Ben Clays bizim için çok büyük bir öneme sahip. Bize dair bilgisi olan nadir kişilerden biri. Bir ailemizin olduğunu, anne babamızın birer bilim insanı, hatta bir kardeşi sahip olduğunu öğreniyoruz. Anne ve babamızın bu patlamada vefat etmiş ancak kardeşimizden de bir daha haber alınamadığını öğreniyoruz. Ben Clays ise Nanite'ları yaparken bilim takımının içinde olduğunu ve bu çalışanlardan biri olduğunu söylüyor. Genel olarak bu bilim takımı patlamadan sonra dağıldığı için de nasıl tedavi edileceği veya yeniden nasıl Nanite'lar yapacaklarını kimse çözememiş. Bu sebeple de Ben Clays bizim hikayemizde çok büyük bir öneme sahip. Günün birinde ise zırh giymiş biri çıka geldi. Providence ise bu kişiyi durdurmaya çalışıyordu. Ancak bu girişimler başarısız olmuştu. Adım adım ilerleyen bu zırhlı bilinmez kişi Rex'e doğru gidiyordu. Rex'i bulduğunda ise onun bizim kahramanımızın abisi olduğunu öğreniyoruz. Adı Salazar. Sonradan öğrendiğimiz bilgilerde Nanite'ları yapan bilim takımının da yer aldığını, patlamanın yaşandığı vakit ayrılmaya çalışırken bir girdaba girdiğini, bu yüzden de ona göre geçen 6 dakika bize göre 6 sene olarak geçmiş. Bunun nedeni ışık hızında gitmesi. Bakın, şimdi bazılarınız hikayeye dair ayrıntıları neden bu kadar çok verdiğimi sorabilir. Ancak burada çok ince bir ayrıntı var. Gelecek ve geçmiş zaman kavramlarının bu evrende var olduğunu, aynı zamanda bu zaman kavramlarına gidip gelebileceğimizin bir kanıtı. Bu var olan geçmiş ve gelecek zaman olgusu bizi virüsün çıkışına götürecek. Bu sayede evrenin bu virüsten neden etkilendiğini öğreneceğiz ve işler işte bu noktadan sonra sarpa sarmaya başlıyor. Bu konudaki anahtar biziz ancak her şeyin başlangıcı Salazar yani Rex'in abisi. Ancak bu hikayeyi burada noktalamak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.